Oo. İşte bu ya. Vallahi güzel insan. İnsan ses. 10.000 kilometre öteye gidiyor geliyor. Geldik Tokyo'nun aşağılarına geldik. Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım. Misafirim, konuğum arkada bekliyor. Konuğum karşıda. Bugün konuğumuz Japonya'da, Tokyo'da mühendis, makine Evet, ilgili. makine mühendisi, Makine doğru. mühendisi olarak çalışan Ferhat. Ferhat. Ferhat hoş geldin. Şöyle Hoş videoda bulduk. bir elini sıkayım. Nasılsın? İyiyim sağ ol, seni sormalı. Teşekkürler. Shinagawa diye bir bölgedeyiz. Evet, Shinagawa Evet. diye bir bölgedeyiz. Tokyo'nun şu an biz güney kısmındayız. Burası çok öyle hani Shibuya, Shinjuku bu kadar merkezde değildir ama sakindir, sessizdir. Aynı zamanda her istediğinizi yine bulursunuz. Öyle bir yerdeyiz. Kasaba gibi bir yer burası Aynen anladığım öyle. kadarıyla. Yani İstanbul'un mesela Şişlisi, Bebeğin değil de bir arka caddesi mesela nedir? Daha arkalar. Yerel Aynen, insanların aynen öyle. yaşadığı, Daha yereller. işlerine güçlerine böyle merkezdeki yerlere giderken kullandığı Aynen. güzel tatlış bir istasyon. Ne oldu lan? Japon Sakura abla düşüyordu. Bugün Ferhat'la makine Ferhat'ın bir günü. Ferhat gel yürümeye başlayalım. Başlayalım abi. Herkes böyle sessiz, sakin, işinde gücünde Aynen çıkmış öyle. eşiyle, dostuyla konuşa sokak aralarında geziyor. Bura gördüğüm kadarıyla bayağı büyük, hareketli. Şöyle biraz gel, Gel, kenardan gidelim bisikletli. Abiler, ablalar bize çarpmasın. Soldan mı? Gel şuradan gidelim Ben soldan. alışmışım yolun ortasında. Şansımıza bugün de havası çok güzel. Bugün Şu an 15 derece falan. ben zaten anlamadım yani. Tokyo'ya kış gelmedi. Ne kar yağdı ne bir şey oldu. Kış kar yağmadı da ama bayağı bir soğuk oldu biliyorsun. 2 saat uzaklıkta bir yere git boyumuz kadar Tabii, kar tabii, var doğru. mesela. Hokuriku bölgesi falan öyle. O en yakın. Biliyorsun. Hokkaido oralar demiyorum zaten. Öyle. Oralar evin üstünde ev var gibi. Değişik bir yer oralar Aynen zaten. öyle. Tokyo'da böyle bir aralara gireceksin. Heh. Yerel Ya insanlarla. zaten ben seni oradan buraya tardım zaten. Yer Mis gibi. önerisi o yüzden güzel. Baksana Aynen böyle öyle. yerel abimin bisiklet Ne kadara satıyor acaba? yeri var. Böyle Ben değişik gözlerle bize bakan küçük Japon çocuğu var arkada böyle. Ne yaptığımızı anlamaya çalışıyor. Sakallı da insan görmediği için biraz şaşırıyor. Baktı 2 tane sakallı insanın yanlarında yürüyor. Aa burada kaldı maldı var. Ve en önemlisi her yerden Evet. gözümüze çarpan da Türk bayrağı. Neden? Burada bir Türk restoranımız var. Benim tavsiye ettiğim, bazen geldiğim bir Türk restoranıdır. Japon müdürlerimi falan da getirdim. Onlar da Oo. beğenmişti. Tabii. Aa, buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz birazdan. Buraya geleceğiz. Önce Aynen. bir Ferhat'ı tanıyalım. Aynen. Girişimizi Biraz daha bir yapalım. girizgah yapalım. Ferhat burası boş mu ya? Abi burası, Ben nerede burayı sana ayırdık. Burayı sana ayırdık abi. Tut Ben burayı. nerede kiralık bir dükkan görsem bir fiyat araştırması yapıyorum. Sen ne vardı? Senin bir hedef sen... Bunları off-stream kamera kapalıyken konuşuruz. Tamam. Burayı biraz ama gezip anlamam lazım. Tamam. sıkıntı Biraz yok. bir Gel, zaman daha yürüyelim. geçirim ondan sonra yapacağım anlayacağım. Shibuya'nın arka tarafı. Aylık 1 milyon yen kirası var. Çok güzel bir yer. Valla. Sen Gider yok diyorsun ha. Yani anlatamam sana. Ah. Yani mesela şu anda şu video büyük ihtimal seninle de buluşmuyor olurdu. Çünkü hayatım 180 derece değişmiş olacaktı. Başka değişir diyorsun. Tabii yani, Yani- ehliyet alacaktım. Yani oraya YouTuber'da falan uğraşmaz diyorsun. Onu her şekilde yapardım. Öyle Orada mi? sosyal mecra önemli ya. Gelenlere bir kek ikram ederdim orada. Shibuya'nın arka taraflarına benziyor buralar. Böyle geniş bir caddedir. Ama burada çok öyle sağda solda dükkan yoktur, haberin olsun. Ama bayağı güzel. geniş bir caddedir. Güzel, sessiz, sakin bir yer buralar ya. Bak ne korna sesi var, ne insanlar gürültülü konuşuyor. Sanırsın ki böyle parkta yürüyormuşsun diye bir hissiyat var ama bayağı Ya, merkezdesin şu anda. Tabii. Fazla sessiz hissettiriyor. Hani biraz istiyorum böyle hafif biraz daha canlılık insan istemiyor değil ya. Şuradan bir araba önüne kırıp bir korna mı bassın istiyorum. O kadar değil. Ya o ikisinin ortası yok mu ya? O İkisinin- ikisinin ortası yok mu ya? Shinjuku, Shibuya oralara taşınman lazım ya. Oralarda biraz daha hareketlilik var. Ama oralarda her gün yorar ya. Bunlarda denge yok. Shinjuku çok kaoslu bir yer bence. Ben Shinjuku'yu çok gitmiyorum zaten de. Ha bak şurada bir tane içkici dükkanımız var. Şarkımız filan da var. Bak Gel bir oraya bakalım. Fransız şeylerini koymuşlar, rakılarını. Bu arada Ferhat'ın Japoncası da güzeldir. Evet. Ferhat'ın şimdi Japonya serüveniyle içkileri de yapmışken başlayalım. Seni tanıdık. Sadece adını öğrendik. Evet. Tam olarak kendini tanıtır mısın? Ama köşede sigara böyle bir o ne ya? Mesela geldim burada yorgun argın kış vakti şuradan bir tane çay alacağım, kakao alacağım. Bozuk paramı ararken şöyle sağa bir dönüyorum. Japon Sakura hanımefendinin Ne kıçını yapıyor? görüyorum. Bu büyük ihtimal göz bar gibi bir yer. Değil mi? Öyle mi diyorsun? Olabilir. Doğru. Göz bar gibi bir ama bu kadar açığını böyle bir kasabada ben ilk kez gördüm. Aynen, yani bu tarz lokal yerlerde olmaz genelde böyle şeyler ama ilginç. Rahat bir müdürü var.
Değil mi? Bu reklam yapanın biraz cesur bir müdürü var diyelim. Evet. Bunu da açıkladıktan sonra Ferhat Japonya'ya nasıl yerleşti? Şöyle oldu benim. Yurt dışına bir ilgim vardı. Daha çocukluktan bahsediyorum. 7-8 yaşlarında falan işte böyle. Ben Kütahyalıyım. Kütahya'da doğdum ve 6 yaşıma kadar orada büyüdüm. Sonra babamın işi vesilesiyle biz İstanbul'a taşındık. Denizi ilk defa İstanbul'a gördüm mesela. İstanbul'a taşındığımız zaman. Denizi gördüğüm zaman ben orada hemen bir gemiye binmek istedim. Aslında daha sonraları düşününce aklıma geldi. Ya benim orada gemiye binmek istemem aslında biraz dış dünyayı merak etmemden ötürü mesela. Onun bir göstergesi diyebiliriz aslında. Orada ufak ufak böyle Yurt düşüncelere... işte falan filan hani böyle farklı olan her şey ilgimi çekmeye başladı. 2000'lerin başlarından konuşursak tabii dünyanın yaşın kaç bu arada? Şu an ben 29 yaşındayım. 29 Aynen yaşındasın. 95 doğumluyum. 2000'lerin başındaki dünya düzeni biraz daha hani böyle batıya yakındı ya, hani böyle yok Çin falan, hani çok o zaman bir o kadar ismi yoktu falan. Tabii benim kafamdaki gelişmiş ülke imajı şu: Batı, yani Avrupa ve Amerika. İlgin biraz İstanbul'a geldin, deniz vesaire derken işte böyle ufak dış ufak dünya falan. dış işte, dünya aynen. vesaire öyle ilgin Aynen. başladı. Peki Aynen. Japonya? Adım adım Japonya'ya gidiyoruz. Televizyonda herhangi bir ülke mesela teknolojik gelişmeleriyle ön plana çıkar ya. Tabii 2000'li yılların başında Japonya daha iyi bir konumdaydı. Ekonomik olarak da teknolojik olarak da. Mesela bir Almanlara benzemiyor, bir Amerikalılara benzemiyor. Bambaşka bir insanlar. Ama dediğim gibi o zamanın imajında hep kafamda şey var. Gelişmiş ülke denince Batı'da olacak, Avrupa'da, Amerika'da olacak. Ansiklopedi var oralar. O zamanlar bilirsin. İnternet daha çok yaygın değil. Bir ansiklopedi seti almıştık okul ödevleri için falan. Orayı açtım, okudum işte, tamam mı? Japonya. Ne yazıyordu biliyor musun? Bak ilk giriş cümlesini hiç unutmam. Asya'da olup gelişmiş olan tek ülkedir diyordu Japonya için. Allah Allah diyorum ya, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ülke? Merak ettim. Açtım haritada, baktım. O kadar uzak bir yerde ki. Yani ne Avrupa ile alakası var, ne Amerika ile alakası var. Ya dedim, bu kadar uzakta bir ülke, bu nasıl ya, bu kadar her şey ayak uydurmuş, gelişmiş teknoloji. 2000'li yılların başlarında Pokemon olsun, Beyblade olsun Tabii, falan tabii. filan çok meşhurdu. Digimon Aşağı falan yukarı yani. aynı yaş aralığında sayılabiliriz. Benim zamanımda biz sokakta sürekli böyle tasomas oynardık ya. İşte biliyorsun yani, o taso, annelerimiz kızardı yine, işte niye cipse para verdin. Açığını bulmuştuk. Ben gidiyordum böyle arkadaşlarla markete, böyle bir dokunuyorduk. Dokunmadan bile anlıyorduk içinde var mı yok mu. Hala da biraz tasom vardır. Anam saklar. Satmaya kalksam vallahi Onun güzel var ya, güzel para edebilir ha. Onun koleksiyonunu yapıyorlar, satanlar da bayağı satıyor yani, haberin olsun. Ben makine mühendisliği okudum, biraz da oradan biraz ilgi var tabii makinelere, arabalara. Nissan, Mazda falan filan, bu tarzda arabaları severim. Nissan'ın bir modeli işte yılın arabası seçilmişti. Ben dedim bu ülkeyi bir gün dedim ziyaret etmek istiyorum. Ya Japonya ile ilgili her türlü içerik ilgimi çekiyor. Her şeyi tüketiyorum yani. Araya gidelim. Şurada ara güzel. Yerli Sakura Takashi ablamların ara sokağına girelim. Burada çok sessiz, sakin ya. Evet öyle, doğru diyorsun. Turist olarak geldin sen değil mi? Aynen öyle abi. Üniversite okurken dedim benim başka hiçbir zaman öğrencilikten hariç çok rahat, boş bir vaktim olmayacak sonuçta. Dedim öğrenciyken bir gideyim Japonya'yı, gezeyim, göreyim, hani bir gözümü görsün dedim. Bu genelde benim bu tarz durumu olanların da az çok bir ülkeye yerleşmeden önce yapması gereken, tavsiye edilen bir şey. Evet Böyle evet, pataküte kesinlikle. bir anda Yok. Asla gidilmesi çok büyük bir gerekilmemesi hata lazım. olur. Ayrıca çok pişman oldular sonradan da. Japonya'yı gördüm, hoşuma gitti. Beklediğim gibiydi. Japoncamı kullanmaya çalıştım. İlk geldin buraya turist olarak gezdin. Ne olursa olsun o zaman turistsin. Düşünce o. Yarını düşünmüyorsun. Sorumluluğun yok. Kafada tek şey şu var. Eğlenelim. Ama sen buraya geldiğinde de gezerken de buraya ileride yaşayabilir miyim düşüncesiyle Tabii o vardı zaten. geziyordum. Ben o zaman 23 yaşındaydım. Geç abi. Geç abi geç. Şöyle. Abi geç. Hoppala. Araba neymiş ya? Arabanın markasını Jaguar. Güzel. Turistik olarak geldin. Ondan sonra Ülkeden çıktım sonra. Bir dahaki gittiğinde beni turist olarak gitmek kesmez. Burada biraz yaşamak istiyorum, biraz çalışmak istiyorum. Bu arada bu düşüncelerimin de hiç Türkiye'deki ekonomik veya siyasal yapısıyla falan ilgisi yok yani. Ben küçüklükten beri yani yurt dışına ilgi vardı o yüzden. Evet, inşaat. Buraya ev yapıyorlar herhalde. evlerin nedenli temelinin sağlam yapıldığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Kullandıkları kaliteli beton bizdeki neredeyse okulda, hastanede kullanılan cinsten. Çok kaliteli bir beton kullanılır. Bir tane böyle güvenlik önleminden geçer, denetimden geçer. Burada da onun bir örneğini görüyoruz. Ufak ufak Japonya böyle göçmenlik ofisine doğru gelelim Ferhat. Aynen. Şimdi ben bir kere Türkiye'ye döndüm ya. O karara nasıl geldin o an? Ya ben Japonya'da yaşayacağım kardeşim, bu adımı atacağım dediğin o an. Benim için bak hayatta gel şöyle inşaata karşı konuların. Belki önemli insanlar gelir burada yaşar. Belki milli Anılarımız olur. milli sporumuz. Şöyle gel. Japonya'da yaşayan insanlarla böyle sohbet, muhabbet, hayat hikayelerini konuşmayı, içerik olarak çekmeyi diğer insanlara, ilerisi için yurt dışında yaşamak isteyenler. Güzel bir bilgilendirici bir video, bir altyapı. Burayı görünce aklım altyapıya gitti. Senin aklın inşaatla çelindi Benim biraz. aklım inşaata gitti. 5 sene önce mesela hangi YouTuber elinde böyle Japonya'da yaşayan Türklerle böyle çeşitli
içerikler yapıyor, anlatıyor. Japonca okuluyla anlaşmam var. Gelen Türklere yardımcı oluyorum. Detayları paylaşacağım. Onu farklı bir videoda, birkaç tane videoda açıklayacağım. Yok. Buna 5 sene öncesine kadar yok mesela. İkonik bir an yok yani hani Japonya taşınma. Hani ben buraya geldiğimde zaten beğendim ve zaten değerlendiriyordum Japonya'da ileride belli bir müddet yaşamayı. Geldikten sonra emin oldum yani turist olarak yaşadıktan sonra. Hangi okullarda okumuştun? Şimdi ben Gaziantep Üniversitesi'nde İngilizce makine mühendisliği okudum. İngilizce de bilerek yazdım. Dedim tamam lan Japonya ilgimiz falan var ama İngilizce olmazsa olmaz yani her şeyin başı İngilizce. Orada zaten İngilizcem gelişti. Mühendislikten mezun olduk. Okurken işte zaten burayı ziyaret ettim. Japonca çalışmaya başladım. Japoncamı da geliştirdim. O okulun mesela böyle yurt dışıyla programlar, burslar Evet, vesaire onlarla ilgili sana böyle bir katkısı oldu mu? Çok klasik olacak Erasmus'u var ama Asya'ya yönelik pek bir şey yoktu. Zaten Japonya'yla değişim öğrencisi yapan okul sayısı bir elin parmağını geçmez Türkiye'de maalesef. O anlamda bir işbirliğinde bence bir zayıflık var bu arada. Çok istiyordum bak mesela o da en çok istediğim şeylerden biriydi Japonya'da değişim öğrencisi olarak bulunmak. O nasip olmadı. Avrupa ülkelerine göre neredeyse hiç yok yani. Çok nadir ya. Çok araştırmalar lazım. Çok araştırma ve hani şeyde falan var hani Boğaziçi'nden var biliyorum. Ankara Üniversitesi'nin Japon Dili ve Edebiyatı bölümünden gelenler var onu biliyorum. İTÜ'den olmuş zamanında birkaç vlogger görmüştüm öyle. Yani dediğim gibi bak geçmedi şu an bir elin parmağını. Saymaya çalıştım cidden geçmedi. 90 milyonluk bir ülkede ne kadar az bir seçenek aslında. Çok kötü ya aynen. Ki genç sayısı da bizde Çok yani fazla. inanılmaz bir iş gücü var bizde. Yol gösteren olmuyor. Ya insanlar ne yapacağını bilmiyor. Yol Ya gösterilecek yani şuraya Tabii. şuna gidin, şunlara başvurun vesaire denilse kaç kişinin hayatı değişebilirdi. O bilgi yok. Hani solid bir bilgi yok. Ben biraz daha kendi çabanla Evet. bir şeyler yapmaya Ben çalıştım. kendi çabamla hani şey olmadı. Benim babam cebimden para koyup al sen dil okuluna göndereyim falan. O olay olmadı. Buradan birini tanıyordum da işte o bana kardeşim gel ben senin vizeni Öyle hallederim aşamalardan falan. geçmedin anladım. Öyle bir şey yok yani tamamen. Kazıya. Ben mezun olduktan sonra tam var ya ne zaman mezun oldum biliyor musun? 2020 Ocak. Tam koronaya böyle ramak kala. Bu arada sürekli işlere başvuruyorum Japonya'da tamam mı? Mitsubishi'nin bir tane işine başvurdum. Ya internete yazdım. Job opportunities in Japan falan. İngilizce olarak Ya aynen öyle yapıyorsun. İngilizce olarak yazıyorum direkt böyle. karşına çıkıyorsun. Karşıma çok fazla seçenek çıkıyor ve ben çok fazla işe başvurdum. Onu da söyleyeyim. Yani öyle kolay olmuyor. Eğer size kolay gibi gösteren YouTuber'lar falan varsa da bir sorun. Yani cidden öğrenin nasıl olmuş acaba gerçekten ya diye. o süreçler Yani. neredeyse yani biraz işin temelinde olduğu için önemli o aşamalar. Evet yani kolay gibi olduğunu söyleyen insanlar varsa veya çok geçmişini anlatmayan insanlar varsa kolay olmadı. O süreç nasıl işledi sende? İnternetten başvurdum birkaç. Görüşme yaptım oldu tamam mı? Mülakat yaptım online çok oldu. Pek çoğundan sırf vizem olmadığı için şey yaptılar. Hani mesela yok falan dediler. Şunu merak edenler olabilir. Mülakat dili nasıldı? Genellikle Japoncaydı ama buradaki Mitsubishi Alman ortaklı bir firma. O yüzden hem Japonca hem İngilizceydi. Ne Japonca olan mülakatı nasıl yaptın? Ya Japonca var mıydı o zaman? Bu söylediklerimin çoğu ben Japonya turistik olarak gidip geldikten sonra oldu. Ben de burada çok yerel insanlarla haşır neşir oldum. Zaten bir de sürekli Japonya'ya gidene kadar Japonca kaynaklar tükettiğim için mesela Japonca dizi izliyorum, film izliyorum. O yükleniyor sana hani loading yani anladın yani. Ferhat'la ilgili şöyle bir şey var. Japoncayı çok çabuk kavrayıp konuşanlardan buluştuğumuzda ben de ona biraz şaşırdım. Yani normal bir insanın böyle okula gidip 4-5 senede yapacağını Ferhat herhalde bir 2 senede falan yapmış. Doğru muyum? Ya İki diye senede. öyle diyebiliriz. Kafası yani bizde bir kafam basıyor derler ya bu işe. Yok estağfurullah biraz da ilgi akıllı meselesi. olanlar. Tabii ilgin Yani varsa öğrenmen tabii daha da biraz da benim kolaylaşıyor. yabancı dillere de ilgim var mesela. Ama sen biraz da nasıl onun da etkisi çalıştın var. mesela? Sadece konuşarak işte dizi izleyerek bak, olmaz. Bu yok, kadar bak, olmaz. Bak bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki sen Japoncayı kaç yıldır çalışıyorsun? Ben diyorum ya ben sana kesin bir yıl veremem ki. Ben küçüklükten beri Japonca'da bir şey izliyorum falan mesela. O bana geçiyorum. Onu bir aldım oradan. Şöyle bir kelime duyuyorum. Anlamını merak ediyorum. Anlıyorum ama Konuşamıyorum. konuşamıyorum. Ha. Anlıyorum konuşamıyorum. Abi Muhabbeti aktif var. olacaksın. Sen Aktif olacaksın. sürekli Konuşma demek ki için onu aktif böyle olacaksın. bir tekrar ediyorsun. Ben Aynen film öyle. izlerken de sürekli not alıyordum. Netflix'te izledim Japonca. Tabii animelerden, mangalardan vesaire oralardan. Ya animelerden öğrenilmiyor Japonca da gerçek hayattan böyle çok not aldığım olmuştu. Şimdi güzel bir noktaya değindin. Animelerden Japonca öğrenilir mi? Kelime öğrenirsin bak. Bayağı bir faydalı olur. Sokakta günlük hayatta animelerdeki konuşma ağzı burada yok. Kimse konuşmuyor çünkü. Ama hani şu anlamda faydası oluyor. Hani kelime hazneni genişletir. Kol, ude, migi, hidari, sağ, sol. Mesela bunlara öğrenirsin yani oradan. Lofi var ya diyor işte buralarda bir yakiniku restoranı var mı? Yani onun aynı şekilde burada gel sor. Adam senin suratına bön bakar yani. Sen nasıl ya burada konuşuyorsun diye. Keigo diye bir saygı dili var yani. Sen oradakini Keigo. al, buradaki gel 60-70 yaşındaki Takashi amcama bir anlat. Hiç hoş bir durum olmaz tabii. yani, Burada doğru, aynen çünkü öyle. Japonya gibi bir ülkede saygı her şey. Öyle çok önemlidir yani. Burada gelip yaşayanlara burası da mı kiralık yok değilmiş. Gözüm hep kiralık dükkan arıyor bu sen arada. var ya yemin Abi Ben şuradan bir yer kapacağım. fırsatçı adam bak. Geniş yer aslında ama dükkanlar çok küçük. Bayağı esnaf yerleri var burada.
Ve bir de çok araba gelip geçiyor. Böyle bir yerde bu kadar araba nereden Doğru gelip diyorsun gidiyor? aslında. Böyle ince detaylara takılıyorum ben. Ferhat başvuruyu yaptı. Aşamalar. Aşamalar. Ne oldu peki ondan sonra? Mitsubishi'den konuşursam mesela. Senin şu anda çalıştığın şirket... Yok o şu an o değil. O değil. Ama ben buna özellikle değinmek istiyorum çünkü Mitsubishi çok büyük bir şirket. Bunun yeni mezun Japonya'daki şirketlerin iki türlü işe alım durumu vardır. Ya yeni mezun alır, yani bunları ayırırlar. Bir de kariyer ortası işe alım diye. Yani tecrübeli diyelim yani hani mid kariyer. İşte tamam Ama mı? tabii belli bir tecrüben yok vesaire. Yok mülakat ya. oldu. Ya işte o yüzden yeni mezun ya. Bizde genelde bazı yerlerde soruyorlar yani okuldan yeni mezun olmuşsun. Tecrüben Tecrüben var. var mı? CV'ne ne yazacaksın diyor. İşte Japonya İş verirsen bunu çok tecrübem güzel- olacak. Bir daha görüşemiyorsun o abiyle mesela. Bir de yabancılara karşı da böyle hoş şöyle açık bir şirket de olması lazım. Ya tabii o Çünkü Japonya'yı düşündüğümüzde yani öyle bir şirket, yani o tarz bir şirket var mı bildiğin kadarıyla? Fazla var mı? çok yani nadir ya. Öyle çok bulamazsınız Araştırıp yani. Ha. bulman lazım. Tabii bir de Türkiye'den yani. Adam bir yabancı eleman alacaksa genel olarak yakın ülkelerden Çin, Kore bu coğrafyadan alır. Halihazırda okuduğun okul, bölüm vesaireler Japonya'da en çok böyle istenen Aynen bölümler öyle. arasında mühendislik. Aslında ben zamanında biraz mühendisliği de Japonya. o yüzden yazdım. Hani gelecekte dedim bak benim pek çok farklı ülkede bu şekilde şansım olabilir mühendislik. Çünkü sosyal bir bilim yazsam mesela o kadar esnek olamazsın. Ama fen bilimleri yazdığın zaman, mühendislik yazdığın zaman daha aktif oluyorsun. Ama sen burada sosyal bir fikir atarsın bu başka bir ülkede geçerli değildir mesela. Anladım. Senin şu anda çalıştığın şirketin adı ne? Teraoka Seiko diye geçiyor. Bu Japonya'da ismi. Şu an benim çalıştığım firma bir Japon firması ama global bir firma. Bu terzi mi burası ya? Orada Çok hoş. terzi galiba. Çok hoş görünüyor gözüme ya. Çok klasik bir imajı var. Gel. Ben böyle esnaf yerlerinde çekim yapmayı seviyorum. Böyle önünde durarak çekip seni. Teraoka. Teraoka Seiko. Ona gelmeden ben şu Mitsubishi'den bahsedeyim abi. Bak işe alım etkinliğine başvurdum. Kafamda şu var. Ya diyor hani çok büyük bir firma ve ben Türkiye'den başvuruyorum. Muhtemelen hani şansım olmaz da yine de başvurayım dedim. Başvurdum. Dediler ki ya işte bizim bu durumu tanıttığımız, Mitsubishi'yi tanıttığımız bir webinarımız olacak. Mail göndermişler bu linkten katılabilirsiniz diye. Webinarını izleyeceğiz. Dedim hadi izleyelim zaten koronadayım yani çok. O sıra evdeyim yani. Abi izledim tamam güzel dedim. İmkanları güzel. Normal bir Japon firmasından iyi. De bize şunu gönderin. Entry sheet'i gönderin dediler. Form doldurdum gönderdim. İlk aşamayı geçti. Sizinle bir mülakat yapmak istiyorum. Hayatımın ilk uluslararası mülakatını yaptım. Çok değişik bir ortam ama şimdi düşününce çok amatör olduğumu fark ettim. Ama çok normal tabii yani. Normal ilk seferler Hiç için yaşamadığım normal. bir durum. Alman ortaklı bir Mitsubishi. Daimler Grup diye geçer. Daimler Grup'un daha çok ortak olduğu bir firma bu. Ortaklık payı daha yüksek. Soruyorlar böyle la diye. Ne mesela oradaki bir tane soru Bak, soracak gelen olsan. sorular çok orijinaldi. Aslında güzel bir şu an konuya değiniyoruz. Şimdi benim çalışma tecrübem yok ya. Bunu bildikleri için daha çok okula yönelik soru sorular. Mesela herhangi bir kulüpte liderlik yaptın mı? Çünkü senin liderlik özelliğini anlamaya çalışıyor. Senin yöneticilik özelliğini. Herhangi bir grup projesinde bulundum. Ben dedim tabii bazı bizim projelerimiz vardı. Bunları grupça ödevleri hazırlıyorduk. Buradaki iş paylaşımını nasıl yaptın? Herhangi bir konuda görüş ayrılığı olduğunda bunları nasıl yapıyordun, harmanlıyordun? İngilizce olarak konuşuyorsun. Aynen bunları devam İngilizce olarak ettiriyorsun. konuştuk falan filan. Ondan sonra bir tane Japon üretim müdüründeki bir tane abi işte sordu. Biraz Japonca konuşabiliyorsun aldığım kadarıyla ama dedi bazen kanji de okuyabilmen gerek dedi. Kanji ne durumda dedi. Benim de o zaman M5 falan tamam mı? Kanji bilgim yani. Daha iyi konuşuyorum da kanji bilgim M5. Kanji üzerine çalışıyorum. Daha da iyi olacağım zaten dedim. Dedim hani bana bir şans verirseniz kısa sürede bunu halledelim. Sıkıntı yok. Nerede? Kısa sürede kanji halledeceksin ha. Biz senden bilgileri aldık güzel. Sonra biz geri döneceğiz. Abi mail aldım. Zaten büyük şirketler genellikle geri dönüyor ya. Congratulations. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra ikinci mülakat var. İkinci mülakat genelde final mülakat oluyormuş. Bu da hani bir şey Biraz istersen farklı. olmaz ya. Bu sefer de ikinci mülakata hazırlandım, çalıştım. Bayağı da bir hevesliydim. Onu da falan belli ettim. Üzerinden bir ay falan geçti bu sefer sonuç. Dediler işte unfortunately falan. İkinci mülakatta geçebilir. Final aynen. Orada Ama final aslında mülakat. biraz ilginçti çünkü korona dönemi burası kapalı değil mi? Kapalıydı. Yani vize işlemleri falan hep askıya alınmıştı. Orada çalışan bir tane arkadaşım var. O da burada yaşıyor aynı şekilde. Onunla konuştuk dedi ya o sene yurt dışından birini almadılar dedi. Biraz benim şanssızlığım olmuş Senin yani. şansına da öyle denk Heh, geldi. yani yurt dışından o sene alım olmamış. Daha bak burada cadde daha güzelmiş. Evet dedim ben sana burası Cadde gittikçe şey olur diye. Daha güzelmiş. Şirketine gelelim. Evet. İşte seni şöyle kombineye karşı gel. Kombinede hiç çalışmadın değil mi? Makine Yok abi, mühendisine de sorduğum soru. Şimdiki Evet. şirketini nasıl buldun? Çok Japonya'da işe başvururken bir tane kariyer sitesinde ben CV'mi bırakmışım. Dediler ki Ferhat Bey sizin profilinize ulaştık. Biz işte yurt dışındaki yaşayan Japoncası belli bir düzeyde olan insanları Japon firmalarına tavsiye ediyoruz. Kariyer sitesini de söyleyebilirsin. Biliyorsun insanlar. tamam. Hatırlayabiliyorsun. Fastoffer.com Fast. Aynen fastoffer.com
firma var. İlgilenirseniz sizin profilinizi tanıtalım. Çünkü yurt dışından şu an çalışan alıyorlar, alım yapıyorlar. Bu dediğim sene 2022'nin sonu. Tanıttılar beni. O zaman biraz daha Japonca'm gittikçe iyileşiyordu konuşma anlamında. Mülakat yaptık. Profilimi beğendiler. Dediler tamam sıkıntı yok. O söylemiyor direkt. Aracı firmaya geri dönüyorlar. Aracı firma bana geri dönüyor. Geri dönüş yaptı. İşte Ferhat Bey işte sizinle çalışmak istediklerini bildirdiler. Sonraki aşama nasıl oldu? Klasik vize işlemleri ya ondan sonra. İstanbul'daki Japonya Başkonsolosluğu'na gittim falan. Tamam, o vize işlemleri, Klasik. firma, buraya geliş serüvenin temeli Aynen. orada. Aslında biraz uzun diyebiliriz. Başlar böyle biraz uzun geçti diyebiliriz Tabii, yani tabii. senin için. Bu şey Ozeki- Ozeki'miş ya burası. Bu marketten yerel yerlerde çok görmüştüm. Japonya'da şöyle bir durum var. Yurt içi üretilen ürünler daha pahalı. Meyveler falan. Yurt içinde meyveler, zaten meyvelerin durumu biraz daha yani lüks tüketime giriyor artık ya. İthal ürünler biraz daha ucuz ama Japonya'da Güzel. üretilen meyveler çok lezzetli. Burada eşantiyon gördüm. Eşantiyon benim kırmızı çizgim. Ne gördün ya? Eşantiyon kırmızı çizgim o Allah yüzden. aşkına ne gördün? Hangisi? Dur bir saniye. Gel. Ablam eşantiyon gördüm ben burada. Aa, Banana. bana. ベトナムです。ベトナム。 Betano mu? Betonamlı Aa, bananası. konto. Aa, arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Güzel ha. Vietnam muzu ne alaka ya? Trabzon hurması da burada. Bayağı Japonlar seviyor bunları. Bir fiyatlara genel olarak bakayım. Sen geliyor musun burada, alışveriş yapıyor musun? Ben Ozeki'ye sık sık gidiyorum çünkü evime en yakın market o. Türkiye'deki bir mazbir gibi bir şey. Ortalama senin çalıştığın bir yerdeki maaş, tam maaşını söyleme de ne kadar mesela? Senin pozisyonunda bir ne kadar alıyor şu anda Japonya'da, Tokyo'da? Ya bu konu çok değişken çünkü senin sabit maaşın üstünde bonusu var, insentif var falan filan biliyorsun. Genel olarak. Her şeyi Ortalama toplayıp yani. çıkarıp 12'ye bölersen falan ne yapar biliyor musun? 300 bin yenler civarında aylık ücret alırsın Aylık ya. 300 bin yen. Ben firmanın yurdunda kalıyorum. Benden 25 bin yen sadece kiralıyorlar. Çok Orta- cüzi bir miktar. Ha, senin o zaman kiradan bayağı bir avantajın oluyor. Bayağı bir avantajım var. Zaten ben geldiğimde burada herhangi bir yer bulma derdim olmadı. Direkt firmanın yurduna yerleştim. Yurt dediğin nasıl bir yer? Tek mi Ya kalıyorsun? bu yurt diyorum ama buradaki yurt anlayışı biraz farklı tabii. Kendi evin. tek aslında. göz oda değil Aynen mi? öyle. Tek göz 17 oda. metrekare gayet küçük ama içerisinde her şey olan. Ben geldiğimde mesela buzdolabı almama gerek kalmadı mesela. Aylık 25 bin yen. Elektrik, su, doğalgaz vesaire. Onlar hariç. Ama onlar da çok büyük bir para değil Senin zaten. ne kadar elektrik, su, doğalgaz, yeme, içme bir de 25 bin yen dersek toplam ne kadara denk gelir? 100 bin olur mu? Bence 100 bin olur ya. 100 bin olur. diyelim. Ya ortalama 300 bin yen maaş, 100 bin de öyle bir giderim var. Geri Ha. kalan harcamalar tamamıyla kişisel harcamalar Tamam öyle oluyor. kişisel. Gezmeyi seviyorum. Geziyorum mesela. Ama buradaki en sorunlu, en sıkıntılı, pahalı konuyu sen o şekilde aradan çıkarmışsın. Tabii. Bunu peki sen mi istedin, onlar mı verdi? Onların sağladığı bir imkandı zaten. Ama zaten yurt dışından eleman çekmeleri için böyle bir imkan da sağlamaları lazım biliyorsun. Çok Uğraşır yani. Güzel bir marketti. Hemen karşıda da drugstore tarzı bir yer var. Kompakt. Ben böyle kompakt kasabaları Japonya'da çok seviyorum ya. Her şey iç içe. Şimdiki sorular biraz daha böyle pataküte. Bayağı bir sorun var Ferhat'a. Soru cevap. Soru cevap yapacağız. Hızlı bir tempoyla biraz da Türk restoranına geleceğiz ya. Karnımız ufaktan açıksın. Çok araba geçiyor burada ya. Yürüyemedik şurada ya. Vallahi. Çok araba geçiyor burada. Tokyo'da yaşayan bir makine mühendisine sorularımızla devam ediyoruz. Makine mühendisi olarak Japonya'da çalışmak zor mu Ferhat? Zor tabii yani. Kolay değil. Makine sektörü Japonya ve Almanya'nın iyi olduğu bir sektör. Öyle olduğu zaman da çok uluslararası yazılımdaki gibi bir uluslararası ortam bekleyemiyorsun. Yani böyle olunca da işte Japonların de çalışma kültürüne ayak uydurman lazım. Japon belli bir yaşın üstündeki tecrübeli insanlarla iletişimin iyi olması lazım. Aslında zor olan kısım o. Yani bir de işleri çok detaylı falan filan biliyorsun. Bazı işlerde iyi olmasının sebeplerinden biri de o. İş ahlakı en önemli Japonları Japon yapan en önemli unsurlardan. Sizin şirket bir de yabancılara karşı Evet. anlayışlı bir şirket. O da en önemli. Evet. Aa, yine ambulans geliyor. Şu ambulansı geçirelim de. Japonya'da ambulanslar da böyle gidiyor. Yani yavaş gidiyor. Yolu bekliyor. Geçecek herhalde. Yani bizde olsa çoktan soldan basıp gitmişti ama Japonya'da şimdi ara sokaklar o kadar dar ki insanlar korkuyor. Yani Ama bak hemen panik oldular biraz bak. Abi, içinde insan var mı onun ya?
Var tabii canım, hareket ediyor. Tesla o kadar yaygın değil henüz burada. Geleneksel bir Japon şirketinde çalışmış olsan daha da Ama işlerin ben daha zor orada olurdu büyük ihtimal. en başta biraz geleneksel bir ortamda çalıştım. Sonra ben dedim ki ya dedim hani ben biraz İngilizcemi de kullanmak istiyorum. Hani bana daha uygun bir pozisyon yok mu dedim. Sonra mesela beni şeye transfer ettiler. Yurt dışı sorumlusu falan gibi bir bölüme transfer ettiler. Orada biraz daha yurt dışıyla haşır neşir oldum. Çünkü o yüzden farkı biliyorum ben. İlk başta çalıştığın bölüm neydi? Ar-Ge'de çalıştım. Şimdi de şeyde çalışıyorum. Destek, servis destek, teknik destek gibi bizim makinelerin yurt dışındaki yurt dışı ayağında çalışıyorum gibi bir şey diyebiliriz. Bizim makine dediğin Japon makineleri. Aynen benim çalıştığım firmanın makineleri. Japonya iş kültürü ile Türkiye'deki iş kültürü arasındaki en büyük farklar neler? 2 tane en büyük fark Tamam. söyleyecek olursan. Birincisi ciddiyet. İkincisi çok fazla gereksiz evrak işi. Bu. Ciddiyet. Ya çalışırken çok fazla ciddi olmaya çalışıyorlar. Ama burada gereksiz bir ciddiyet var. Ciddiyeti pek çok şeyin önüne koyuyorlar. Yani benim ne iş yaptığım onlar için belli bir zaman sonra önemli olmuyor. İşte onu nasıl yaptığın önemli oluyor. İş yerine çok sessiz olacaksın şu bu. Mesela onu profesyonel olarak görüyorlar. Yani yanlış yani. Trenlerde de aynı muhabbet var. Aynen öyle, Ya biliyorsun. sokakta yürürken bile sessiz bir Aynen yerde öyle. yürüyorsun. Genel olarak Aynen. hayatların her şeyine yansımış stresli bir ortam Evet, aslında. çalışırken işlerine çok free bir hava koymuyorlar. Türkiye'deki çalıştığım ortamı hatırlıyorum. Gülerdik, şakalaşırdık, eğlenirdik ama işlerde takır takır yolunu yürürdü mesela. Genel olarak günde kaç saat çalışıyorsun? Ben genel olarak sabah 9'da başlarım, akşam 6'da gibi. 9-6 arası çalışıyorsun. öyle. 9 saati çalışma mı sende? Bir saat öğle arası zaten, onu geç. Yani bu 9 saati de dolu geçmesi güne göre. Bizdeki 9 saatlik çalışmanın kaç saati Türkiye'de çalışma? Burada 9 saatlik çalışmanın kaç saati çalışma? Gerçek anlamda çalışma. Güzel bir noktaya değindim, ben şunu demek istiyorum. Japonlar çok verimli çalışmıyor. Yaya çalışıyorlar. Uzun saatler o firmada kalıyorlar. Ama ne kadar verimli çalıştın dersen onun bir hesaplamasını bir yapsınlar. Bu da genel olarak Japonya'da yaşayanların, çalışanların farkına vardı kısa bir süre sonra. Önemli cevaplardandır. Bizde bir kişinin yapacağı işi burada minimum 5 kişi yapıyor. Tabii, minimum. Yolu yapan abiden tutun da, şirketlerden tutun da herhangi bir marketteki çekemedim. Kapıdan bir anda 3 kişi çıktı ya. 3 kişi aynı işi yapmaya çalışıyordu. Bir market burası. Yol işleriyle böyle uğraşan inşaatçı bir abi geldi. Bunu dedi bizim Ahmet dedi tek başına yapar. Burada 10 kişi bekliyor dedi mesela. Verimlilik sıfır. Bir Alman gibi 8 saat takır takır çalışacaksın, bitireceksin, çıkacaksın. Sebebi ne sence? Zamanında bu Showa dönemi var ya hani böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sıçrama yaptıkları dönemlerde o zaman tabii makine devri falan herkes böyle uzun süreler çalışmış. O zamanlar uzun süreler çalışınca daha çok iş yapabiliyordun. O zaman uzun süre çalışmak demek çok iş yapmak demekti. Ama günümüzde işler değişti ve Japonya buna tam uyum sağlayamamış. Kolaylıkla halledebileceğin bir şey aslında o eski kafalık diyebiliriz tabii. bir ona. O- Geleneklere bağlı kalma O eski diyebiliriz. kafalık çok var ya. Ondan da çıkamazsın. Çünkü Çıkamaz. Zor. yanındaki insan Japon öyle çalışıyor. Sen farklı bir şey yaptığında orada barındırmazlar Aynen öyle. seni Aynen. maalesef. Yani Japonya'nın sorunu diyebiliriz. Bu Japonya'nın buna. bence sorunu diyebiliriz abi. Hani yaya çalışıyorlar. Bu şekilde mesai yapıyorlar. Hani mesai yaptıklarında hani sanki iyi bir şey olacakmış gibi bir izlenim oluyor ama ya sen yaya çalışıyorsun zaten. Ben senin yaptığın işi çok daha kısa bir sürede yapıyorum mesela. Bir izlenim oluşmuş işte. Evet, sesini de çıkarabiliyor musun mesela? Bu da önemli bir şey. Ya ben bunu işte 5 saatte yaptım, eve gidebilir miyim, işimi bitirim çoğu zaman diyemezsin anladığım kadarıyla. Diyebilir misin mesela sizin Bu şirkette? söylediğin şey tamamen firmaya bağlı. Firmaya bağlı. Benim firmam biraz daha anlayışlı. Mesela bazen diyelim benim geçen bir diş randevum oldu. Dedim ki bugün saat 4'te çıkıyorum diye mesela Teams'te not gönderdim. Şimdi kimse de bir şey demez yani. Ama genelini düşünecek olursan. Genelini düşünürsen evet sıkıntı. çok zor değil mi? Çok Yani zor. sesini çıkaramazsın falan. Yani o günde 12 saat çalışanlar var yani. Yani bu bir de Japon kadınıysan bir de ikinci bir kategorideysen burada erkek burada ataerkil bir toplum olduysa var mı öyle mesela Japon bir hanımefendi tanıdığın ya ben bu işi 4-5 saatte yaptım erken çıkıp evime gidebilirim diyen bir Japon tanıdığın var mı? Denk geldin mi mesela? Şirketine de bağlı ama çok mesela ben hiç duymadım böyle bir şey. Çok geleneksel bir Japon firmasındaysa zor canım ya. Nasıl Zor. olacak? Japonlar her şeyi çözmüşler ama o iş yaşantısındaki verimliliği nasıl arttırmayı düşünememişler. O stresi, sıkıntıyı nasıl çözeceklerini maalesef bulamamışlar. İyileşmek istiyorlar ama iyileşmek adına bir adım atamıyorlar. Yani o değişikliğe kapalılar. Kalıplar var burada. Evet. O kalıpların dışına imkansız bence Japonların yok. çıkma. Onlar için Çok bir zor ya. ben bir çaba görmedim. Bak Japonya'yı baştan sona gezdim. Çok farklı şeylerin olması lazım. Japonya gibi bir memlekette maalesef Burada 1 maalesef milyoncu zor. gibi bir yer var ya burası. Bu ne yazıyor burada? Fashion living Nankado yazıyor. Fashion living. Ya şunlar ne ya? Bak alt tarafı sen bir taban satıyorsun ya. Böyle ortopedik taban satıyorsun. Şuna bakar mısın? Abi içeride şunu
bir şeyler yapmış. Bu ne kadar özene bözene yapmışlar ya. Mesela bu da bir örnek mesela. Bak senin anlattığın olay Japonya'nın kötü ama çok kötü tarafına bir örnek. Çünkü Tabii. burada ya para kazanmaya çalışıyorsun. Böyle stresli bir tarafı var. Evet. Bir de geliyorsun böyle günlük yaşamda ne kadar böyle insanı rahatlatan şeyler var. O yüzden diyoruz hep iyi, çok iyi, kötü de çok kötü mesela. Evet, Bunu görünce nasıl rahatlanmasın arkadaş? Yani dünyanın belki de başka bir yerinde bu kadar huzurlu bir şeye denk gelemezsin ama iş yaşantısı da aynı şekilde çok sıkıntılı bir durum. Veya hafta sonu olur bir 10 sene gidersin mesela. Japonya'da olduğunu daha iyi anlarsın. Ben gitmem. Gitmiyor musun? Yani Ben de gitmiyorum 20-30 da. tane çıplak Japon erkeği gördükten sonra artık yok abi. Ben de gitmiyorum da hani o şekilde yapıp da çok şey yapanlar var yani hafta sonunda hobi olarak. Tabii benim kayınpeder öyle ya. Adam sabah kalktı gitti mesela biz beraber bir yere gittik. Aileyle böyle bir gezi yaptık. Peder kalktı sabah 10 sene gitti yıkandı geldi Japon kahvaltısını yaptı. Öğlen böyle içkisini açmaya başladı ufak ufak içmeye başladı. Tam Japon hafta sonu. Tamam. Sonra bana dedi ki gel 10 sene gideceğiz. Saat kaç? Saat böyle 5-6. Tamam mı? Ondan sonra da içkiye devam edecek böyle ufak ufak böyle pizlenecek. Yok dedim Peder Bey sağ olasın. Gitti geldi. O dedi ne verimli bir gün yaptım dedi. Şimdi de ufak bir bira. Yanında da böyle bir balık. Klasik Japon. Tamam. Ondan mutlusu yok mesela o gün. Abi bir rahatladı bak yüzünde sanki böyle Güller yani açıyor, ha? böyle bir vatan gülüşü vardı. Şöyle ya memlekete gelmişim gibi ve adamın bunu senelerdir, 10 senelerdir, 20 senelerdir yaptığını düşünsene. Uzun yaşamalarının aslına bakıldığında ufak bir sebebi ama önemli Ama bir sebebidir. onsen konusunda istekli arkadaşlar varsa şunu da söyleyelim. Seçim konusunda dikkatli olsunlar. Çünkü hijyen konusu belli bir zaman sonra mantara sebep olabiliyor yani. Çok Genel temiz bir olarak- yer değilse haberleri olsun yani. Genel olarak yani geneli temiz ama o çıplaklık. Haberleri olsun yani. Bence- Duydum çünkü ben onu. Mantar bence- kapanları duydum. Tabii. Bence bizde ondan önce çıplaklık mevzu ya. Ya tabii canım ona aşan insanlar varsa Tabii o da var. O dediğin de önemli. Japonya'daki yaşam maliyetleri hakkında ne düşünüyorsun Ferhat? gayet makul olduğunu düşünüyorum. Ben bunu Avrupa ve Amerika ile de kıyasladım. Oradaki arkadaşlarım var. Oradaki arkadaşlarımın tabii maaşları daha yüksek ama giderleri çok daha yüksek ve çok düşük kaliteli bir ürüne çok daha fazla para verdiklerini gördüm. O biraz hoşuma gitmedi. O yüzden Japonya ile kıyaslayınca Japonya'yı o anlamda iyi gördüm. Et ürünleri falan bir tık mesela tavuğa göre pahalı. Yurt dışında o kadar büyük bir fark yok mesela et ve tavuk arasında. Veya porsiyonlar belki küçük gelebilir falan filan ama genel olarak kaliteye para verirsiniz burada hani. Her kesime uygun şeyler var. İşte Var, bir var. eti atıyorum 2-3 dolara da yiyebiliyorsun. Tabii, aynen öyle. 2000-3000 dolara da yiyebiliyorsun. 20 bin yine de yiyebilirsin yani var, mesela. oluyor. O diyorum işte geldi bir ara Seyma Subaşı. Abdülmuttalip'le falan verdiler öyle paraları. Japon iş ortamında bir yabancı olarak zorlandığın veya ilginç bulduğun durumlar oldu mu? O kadar çok iyi. Bizde departman müdürüm mesela ayda bir kere konuşma yapar tamam mı? Öğlen yemeklerinden sonra. Herkes ayağa kalkar. Onun etrafında böyle çember oluşturur. Onu dinleriz mesela. Bu 15 dakika süren bir konuşmadan bahsediyorum. Ben de öğlen yemeğimi yedim falan ondan sonra su bardağımı alıp gittim. Dinliyorum işte falan böyle. Bitti sonra. Benim yanımdaki müdürüm geldi dedi ki dedi Ferhat dedi hani dedi burada dedi bu tarz konuşmalarda birilerini dinlerken dedi hani dedi böyle bir şeyler içmek falan filan dedi çok hoş karşılanmaz dedi. Su içmek. Heh, su Genel içiyorum. olarak Bir şeyler bir şey- dediği bu arada su. Bir şey. Bir şeyler dediği su. Dinleyeceksin pür dikkat yani. Yani herhalde o bir saygısızlık olarak algılanıyormuş. Bak burada ne yapabilirsin? Seçeneklerin neler? İşte ya işte neden şöyle böyle anlatmaya çalışırsın imkanı yok anlamazlar. Kabul ettiremezsin, onları değiştiremezsin. Şunu diyeceksin bak çok kolay. Ha tamam bilmiyordum. Tamam teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Nasıl? Profesyonel davranacaksın. Abi, En böyle güzeli yapacaksın. profesyonel Aynen, hiç olacaksın. Duygusal olmaya gerek yok bak. Bu Duygusal olmaya gerek yok. güzel. Bu genel olarak bunu hayatının çoğu yerinde bunu yansıtabilirsen güzel. Aynen öyle. Strese fazla ömründen böyle Hiç bir 10 gerek sene yok. 20 sene uzar. Yok. Aynen öyle. Gelelim ilişki mevzularına. Japonya'da biriyle sevgili olmak veya evlenmek kolay mı sence? Var mı bir kız arkadaşın? Benim bir kız arkadaşım yok. Gördüğüm tabloyu da söyleyeyim. Bence kolay olabilir ama Bir yabancı, ilişkinin bir yabancı olarak. evet, bir yabancı olarak kolay olabilir ama ilişkinin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda işler değişir. Sen tam buna da profesyonel mi yaklaşacaksın? Evet yani Çeşitli mülakatlardan geçiriyorum diyorsun yani. çok açık konuşamıyorum. Ya yabancılara bir ilgileri var genelde Japon kadından hanımefendilerin fakat daha böyle sokakta üzerimize atlıyor Bak, gibi bir düşünce asla olmasın. Öyle bir şey yok. Hani Instagram'daki şuradaki buradaki salak saçma postları görüp de hani buna kanan insanlar varsa şunu söyleyeyim. Rus asıllı Amerikan bir arkadaşım var. 1.85 boyunda fitnessçi gayet yakışıklı bir adam tamam mı? 6 yıldır burada yaşıyor Japonya'da. Hiç dedim herhangi bir Japon kız dedim gelip hani mesela seninle konuşmaya çalıştı mı? Sen tanışmaya çalıştın Yani mı? imkansız böyle bir şey. Hayır asla dedim. Bak Abi sen öyle bir onun, durum. onun çözümü ne biliyor musun? Sarı saçlı mavi gözlü ol, yar.
Hayır işte onu diyorum. Öyle o bir da şey mı yok. O sarı arkadaş saçlı? öyle. Öyle mi? Mavi gözlü, sarı saçlı. Onun bir resmini, 85 fotoğrafını boyunda. bir göster bakayım nasıl bir Tamam şey. gösteririm. Gayet yakışıklı bir Allah adam. Allah. Hani İlginç. ya biz Japon toplumundayız abi. Gayet dışa kapalı bir toplum ve ataerkil bir toplum. Bu yüzden senin bir erkek olarak yapmanı bekleniyor. Bak bunu da o arkadaşım söyledi. Biz yabancılar olarak roller coaster'ın gibiyiz. Yabancılar seni görüyor, izliyor, seninle ilgileniyor ama sana binmek istemiyorlar. Seninle o iş yapmak istemiyorlar. Anladın mı? Ya güven olayı, ya Japonya'da şimdi bir Japon eşi olup evli olan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Güven olayı Japon kızlar, kadınlar tarafından çok önemli bir şey ve o belli aşamalardan, çeşitli böyle yerlerden geçiyor. Zor. Genel tablo zor. yok. Genel olarak zor diyebiliriz. Biz Ferhat bayrağımıza kavuştuk. O Aynen zaman öyle. bir abimize selam verelim. Kolay gelsin abi. Merhaba. Nasıl abi var mı bize yer ya? 2 kişilik. Kolay gelsin abi. Koçu değil desu ka? Koçu desu ka? Ah. Öyle mi Ah, geçiyor? すみません。ありがとうございます。 Hoppala. Seninle ortaya şundan söyleyelim mi? Japonya'da Türk restoranlarına gitmediğim için onu eşim çözüyor. Eşim sağ olsun elinden her iş geldiği için. Hay, ありがとうございます。 Bir ara evde kebap yaptı ya. Buradaki restoranların kötülüğü vesaire için onun için demiyorum. Genelde yapıyoruz. Yani şöyle mezeleri çok severim mesela. Bu şey İngilizce, Türkçe yok mu ablam ya? Yalnız şu anda tek Türk biziz burada. Mekan dolu ama tek Türk biziz. Fiyatlar uygun. Bu herhalde domates çorbası ya. Domates mi? 1100 yani 6-7 dolar. Yani Türk yemeğini Japonya'da yiyip Türkiye'ye göre daha uygun fiyata getirebiliyorsun burada. Çok kazık Türk restoranları da var yani en küçük şeye gereksiz para yani sırf helal şu bu diye. Sen gidiyorsun kullanan genelde, yerlerde var. o yüzden fiyat farkını görebiliyorsun. Tabii, Yani ben fazla neredeyse hiç gitmediğim için. Gibi daha beyti mi var? Adana kebap, kuzu şiş, köfte. Lan bir de resimleri daha böyle bir çekmiş ki maşallah. Acılı ezmeler, humuslar. Neler var ya? Bu abi her şeyi yapıyor. Pide falan var burada. Kuru var, menemen var, baklava, çay. Sonda bir çayımız var ama. Ortaya karışık kebap, mezeyi de humus olarak değiştirdik. Mix kebabı no futari no bunun desine. Ato wa humus. そうです。はいはい。İtten iyice de. はい。 Arayotozayım. Türk suyu mu bu acaba? Mesela öğlen bizim firmada yemek çıkıyor. Onu yiyorum. Sabah kahvaltıyı zaten evde kendim yapıyorum. Yumurta falan. Genellikle kendim yemeklerimi ben kendim yapıyorum akşam Kendi falan. yapıyor. Ne yapıyorsun mesela yemek? Çok basit ama sağlıklı ve besin değeri yüksek şeyler yapıyorum. Tabii biraz da spora gittiğim için de özen gösteriyorum Genelde ona. ne yiyorsun mesela? Abi tavuğu kes böyle. Evet. Tamam doğra. Ondan sonra tavaya at. Biber, soğan. Yanına zaten pirinç yapma makinesinde pirincim var. İşte bir de yanına O biraz şekilde. Salatalık, domates doğra. Al sana yani daha ne istiyorsun? Şapırdatma olayı. Tabii. İşte hani o yanlış bilinen bir şeydir öyle. Şimdi sırf şapırdattım diye iyi anlamına gelmiyor falan filan. Soğusun diye böyle içiyorum. Ya Japonya ile ilgili çok fazla internette muhabbet dönüyor ya. Görmüşsündür. Birçok şey burada reklam. Abartıya Çok fazla çok reklam, fazla çok abartıya fazla kaçılıp Japonları anlatmaya çalışan şeyler var. Mesela bu yandaki abi mesela ramen udonu öyle höpürdederek yemeğe alışmış ki ne yiyor? Mercimek mi? Mercimek çorbası içiyor, böyle höpürdederek içiyor. Babam da böyle içiyor. Japonya'da uzun vadede kalmayı düşünüyor musun? Hayır. Bu kadar Bu diyorsun. konu çok Neden? net. Bu konudaki Neden? muhtemelen çoğu yabancı da nettir. Neden? Her şey çok farklı. Bu farklılık en başta güzel görünebilir, heyecanlı görünebilir. Ayaklar Belli bir yere yaştan basmıyor. Sonra, tabii. En temel Belli cevap. bir zamandan sonra insanı yorar. Belli bir zamandan sonra kendine yakın insanları aramaya başlıyorsun. O yüzden ben 10-20 yıl sonra kendimi burada görmüyorum. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Japonya'da iyiye gitmiyor. Yani arkadaşlar onu da bilsin. Gezi planları hani arasında Japonya'dan arkadaşların haberi olsun yani. Genel olarak zaten dünyadaki birçok ülke, neredeyse her ülke zaten kötüye gidiyor. Japonya'da bu ülke yani refah seviyesi bu kadar yukarıda olup Dayken. da bu kadar hızlı. Yani bizdeki o 5 senelik o kötü durumu bunlar büyük ihtimal 20-25 senede böyle yavaş yavaş yaşayacak ama yaşayacak. Ama temel sağlamdır. Her zaman diyorum Japonya'nın Altyapı sağlam diyelim. temel her zaman sağlam. Kolay kolay bir şey olmaz. Sarsılır ama Ama yıkılmaz. sen yani değişime ne kadar kapalıysan bazı şeyler kaçınılmaz. Tabii şimdiki mesela bu Dünyaya kapalılıkla uydurmazsan. tabii sen şimdi 20 sene sonra dünya değiştiğinde imkansız bitersin yani. Ya bu çok klasik Bilemeyiz mesela. ne olacağını. Çok klasik Nokia örneğini verebiliriz mesela. Olsa da yılan oynasam. Peki hangi ülke olsaydı hangi ülke Ben gitmek eninde isterdin? sonunda Türkiye'ye geri dönmek istiyorum tabii ki. Ama Türkiye'ye geri dönmeden önce biraz daha Türkiye'ye yakın bir Avrupa ülkesi olabilir mesela. İlgini çeken bir yer var mı? Ya Batı Avrupa'dır klasik. Belki Almanya olur. Yapabilirsem Belçika, Hollanda neden olmasın yani. Bunları her insan ister bence. Amerika çok uzak sanmıyorum ya Amerika isteyeceğimi.
Türkiye'den Japonya'ya gelmek isteyen mühendislere veya genel olarak Japonya'da yaşamak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Ben şunu derim, kesinlikle Japoncayı N3 düzeyinde öğrenip de gelin derim. Çünkü senin şu anki sorun yaşamak ile ilgili, turist olarak gelmekle ilgili değil, doğru mu? Evet. Tamam. N3 düzeyinde bir Japoncadan sonra geldiklerinde çok daha rahat ederler. Öncelikle Japoncayı söyleyebilirim. Gelmeden ufak bir temel Tabii kesinlikle. kesinlikle olsun. Kesinlikle rahat yapsınlar. edebilmeniz için. Aynen Hele öyle. Japonya gibi ülkede. Atıyorum sen Avrupa'ya gittiğinde mesela fazla şey yapmazsın. Dilin üzerine o kadar düşmezsin. Hani İngilizce vesaire çok kullanabileceğin için. Ama Japonya'da kesinlikle gerekli. Başka ne tavsiye edersin? Beklentilerini çok uçuk tutmasınlar. Burası bir ütopya değil. İnternette az önce konuştuğumuz gibi bir marketing anlamında çok fazla burayla ilgili yanlış bilgi var veya yüzeysel bilgi var. Burası da yine farklı bir ülke ama yine de bir ülke yani sonuçta. Hani ütopik olaya bakmasınlar ve beklentilerini de çok yüksek tutmasınlar ve Japonların çok uluslararası zihniyete sahip olduğunu düşünmesinler. Bunlar çok geleneksel insanlar. Ferhat'ın dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim. Beklentilerinizi neden yüksek tutmamalısınız? Çünkü hayal kırıklığına yaşarsanız Japonya gibi bir ülkede Geri dönmesi zor. ya zor. Bir de O burada kadar yani yatırım yapıyorsun aile yani. ilişkileri yok, arkadaşlık ilişkileri yok. Evet, o kadar böyle strese gireceğiniz sağdan soldan şey çıkacak ki karşınıza. O sizi büyük ihtimal çok aşağı çekecektir. Orası Evet. orası önemli bir nokta. Ufak bir not gibi gözükebilir ama hayati bir nottur. Bir yurt dışında yaşayan insanlara sorulur. Buradaki en şaşırdığınız olay nedir? Yani benim de Japonya'da şaşırdığım olaylardan bir tanesi abi. Hiç unutmuyorum. Türk dizileri yurt dışında çok meşhur. Ama ben Japonya'da da meşhur olduğunu çok bilmiyordum, tamam mı? Allah Allah. Aynen ben öyle. de bilmiyorum. Hangisi Bir arada meşhur? bir de ben tarihi ilgili biriyim ya. Bir ara YouTube'da karşıma sürekli Muhteşem Yüzyıl videoları çıkıyor. Bir gün trende oturuyorum. Yanımda bir tane hanımefendi telefondan bir şeyler izliyor. Gözüm ilişti. Şöyle bir baktım. Dedim o ne ya? Bu Sultan Ahmet. Ha yenisini izlemiş Tabii. ama yeni dönem izlemiş. Muhteşem Yüzyıl Kösem'deki bir tane bölümü açmış izliyor Bir yanımda. de kanuni de değil yani. O zaman Aynen. odalar ki Düşün, o bölümler daha güzel. onu bitirmiş. Tabii. Japon bir hanımefendi. Japon 40'lı yaşlarında bir tane hanımefendiydi bu. İlginç. Görünce çok şaşırdım ya. Japonya'da ilerisi için burada yaşadığını varsayalım, kalacağını varsayalım. Gelecek planın ne olurdu? Öncelikle Tokyo harici bir yerde pek yaşamak istemezdim. Çünkü ne kadar Tokyo'dan ayrılırsan o kadar dış dünyayla bağın kopuyor ya. Ben o globallikten o kadar uzaklaşmak istemezdim. Köy hayatı, kasaba hayatı sen fazla Yok. oralara gelemezsin. diyor. Çünkü yurt dışıyla daha çok ben biraz içli dışlı veya kafam attığında bir yere rahat bir şekilde gitmek isterim. Narita hava yolları da buradayken çok uzaklaşmayayım yani Hiroşima'ya gitmeyeyim mesela. Sen biraz kısa sürede adapte olup yani kısa sürede de gidiyor olacakmışsın gibi bir izlenim aldım. Her şeyi böyle kısa sürede halledip 2 senede her şeyi pat, gördüm, pat, pat, yaşadım. pat böyle. Yani 10 senelik bir hayat tecrübesine sahip birinin her şeyini yaşayıp 2 senede olayın içerisinden Tabii de ben her çıkacakmışsın şeyi biraz gibi. dediğin gibi hızlı tecrübe ettim. Hayat nereye götürür bilmez ama senin kararlar biraz anladığım kadarıyla biraz keskin olduğu için o konular bir de netlik bir var sen. Biraz Doğru. net olmayı seviyorsun Aynen öyle. anladığım kadarıyla. Pardon humus mu geliyor? Humus geliyor. Humus mu geldi abi? Ay arıyor tozayım. Arigato gozaimasu. O canını yediğin. Çok güzel görünüyor ya. Ekmek yok mu ablam? Ye ye. Bilmiyorum. Hadi afiyet olsun. Dünyanın bir ucunda humus yiyoruz. Bunu kayıt altına alıyoruz. O kokuyor da bir de sarımsaklı marımsaklı. Yandakiler bize bakıp şey diyor. Lan bunlar niye humus yiyip kameraya çekiyor? Böyle pür dikkat mikrofonlarla tam teçhizat gelmişler. Senin yorumunu merak ediyorum. Güzel. Memleketimin tadı var. Vallahi. Hatta bak sana şöyle bir örnek vereyim. Herkes Japonya'da Hintli restoranlarına gider değil mi mesela? Köri sosunu sever. Tabii Türk restoranlarına Ben- göre daha bilindik. Ben Hintli arkadaşlarımı buraya getirdim bak. Hintli arkadaşlarımın restoranına gitmedim. Düşün. Beğendiler mi? Beğendiler. Ama bizim yemekler dünya standartının üzerinde. Evet, yani. evet, Hiçbir mutfakta bu kadar leziz yemek bulamazsın. Ama yani. Japonya'da böyle iyi yer yapan da çok fazla yer yok. サンドのパンですが、Ah, 多分サンドのパンですが。hay arigatou gozaimasu. Şöyle yerken. Oh, afiyet olsun. Yalnız ben bundan bir tabak daha olsa yerim. ha. Valla. Ama çok da kokmak istemiyorum. Ya mükemmel Nasıl? ya. Vallahi anamın yaptığı yemeği yiyorum gibi ha. Evet arkadaşlar şu an izlediğiniz şey mutluluk. İnsan belli bir zaman sonra ayakları yere basmaya başlayınca kendine ait şeyleri daha çok aramaya başlıyor. Sen belki burada Japon Sakura hanımefendiyle bir hayat kurmayı, birleşip evlenmeyi düşünmüyor musun? Yok düşünmüyorum. Zor mu geliyor? Japonlar ile bence sen bir istisnasın.
İstisna mıyım? Tabii. Yani şu an istisnasın. Şöyle söyleyeyim ben Çok sana. çünkü Şöyle yardım gitmiyor edeyim. yani. Kime denk geldiğinde önemli açıkçası burada. Şimdi o doğru kişiyi buldum mu biraz önemli. Biz çok uzun süredir aslında tanıyoruz birbirimizi. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bir Japon'un birine güvenmesi, 10.000 kilometre ötede biriyle hayatını birleştirmesi falan 10 kişiden biri, tabii. ikisi falan için geçerlidir. Hadi beni oraya koydun diyelim. Evet, seni o anlamda istisna. Sen olarak biraz görüyorum. anladığım kadarıyla o konularda biraz kapalı mısın? Yok, ben kapalı değilim ama Ekmeği Japonları tanıdıkça kapalı oldum. Yani bir de çok fazla örnek de duydum yabancılardan. İşte kız arkadaş olarak başladık ama zaman geçtikçe anladık ki uymuyor falan filan. O yüzden hiç gerek yok yani. 2 sene biraz kısa bir zaman diyebiliriz. 2 sene biraz kısa bir zaman diyebiliriz ama şöyle bir şey var. Az çok bunlar böyle insanlar, bunların beklentileri bu, bunların yaşamları bu, bunların evlilik kurumuna verdikleri değer bizden biraz daha farklı, ilişkilere baktıkları açı daha farklı falan filan. O zaman ve çok fazla da olumsuz örnek de gördüm. O yüzden dedim ki ya gerek yok, kasmaya. Ferhat biraz kafam rahat olsun, kasmayalım diyor. Yani ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani belli olmaz. Kime denk gelebileceği, nasıl. Tabii Hayatın bir anda değişebilir. 10 numara birisine de denk gelebilirsin. Bir anda anlaşabilirsin. Evliliğe bile gidebilir. O yüzden hani naçizane tavsiyem çok kapalı olmamak lazım. Biraz daha böyle açık olmak lazım ama sürekli tabii dediğin gibi Japonya'da biraz o denk gelme olayı çok böyle az olduğu için biraz zorluyor. Hiroşima'da bir tane Türk abi var. Onunla tanıştım mesela. Onlar hanımla şeyle tanışmışlar. Avustralya ya da dil okulunda biliyorsunuz Japonların klasikleri Work and Holiday vizasıyla Avustralya'ya girerler falan. Mesela onlar gayet iyi. Mesela şu an ikinci çocukları var. Şöyle bir şey var orada kritik nokta yurt dışı görmüş Japon. Evet. Yani geleneksel olmayan Japon. Benim eşim ne zaman işte Londra'ya gitmiş, Amerika'da, New York'ta hemşirelik bilmem ne okuluna gitmiş, yurt dışı görmüş Japon bir hanımefendi Sakura bulursanız büyük oranda kafanız daha rahat olabilir arkadaşlar. Bu da Ama o zaman ufak bir detaydır ama hayat kurtaran detaydır. ama o zaman şunu diyebiliriz. Yani Onlar da genelde onlar artık Japon değil. yani Japonlar fakat Veya hani- işte yüzde şu kadar Japon mesela, anladın aslında mı? benim eşim canımın içi tam geleneksel Japondur ama daha anlayışlı. Ama işte senin Daha yurt anlayışlı. dışına uyum sağlamış. Hani onu Uyum, diyorum. uyum sağlamış. Tabii çoğunda Japonya'da yaşamak istemez. Yurt dışı gören Japon bir kere yurt dışına gitti mi ne gerek var biz Japonya'da yaşamayalım orada daha rahat. Benim eşim Barcelona'da yaşamadı. Bir Barcelona'ya gittik bak 2 gün kaldık ya. Gördüğü yer No Camp stadına götürdüm. Bir de bir yere de götürmedim. Meydanda dolaştık. Tatlı yedik, krem brûlée yedik. Camp Nou'ya götürdüm. Barcelona şapkasını aldım. 2 gün durduk durmadık. Geldik ben dedi Barcelona'da yaşayacağım. Devam ediyor. Oradaki şeyi sevmiştir. Hani O rahatlık. relax havayı. Tabii, Çünkü diyor. burası çok farklı ya. ondan. Rahat diyor. Tabii. İşte o biraz küçüldü, biraz daha sıcak ortamı seviyor. O yüzden Hokkaido'ya götüremiyor. 6 ay kış var deyince böyle bakıyor. Humus'tan devam edelim. Oy 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 oy. Masaya bak ya. Masamız şenlendi. Et var, tavuk var, pilav var. Her şey var. Yemeğe başlayalım. Başlayalım. İlk izlenimimin vermesi açısından şundan bir koyayım, şundan da bir koyayım. Bir de şundan koyayım. Bir tane de şuradan tavuk alayım. Cennete düşmüşüm de böyle Evet. tavuktan başlayalım. Oo, kolay kolay olamaz. Yani bu Japon tavuğu büyük ihtimal ama abimin Tabii. Hünerleri eli bayağı değiştirmiş. kuzu eti bu. Canımın içi evde yapıyor olsa da eli lezzetli, el lezzeti oluyor olsa da güzel yapmış. değil mi? Yani abim tebrik ederim. Eline koluna sağlık. Doğrucu Davutuz o yüzden. Neyse o arkadaşlar güzel. Yiyelim. Şöyle tabağı gösterelim mi? Ama Bu şekilde. mükemmel bir şey ya. Akıyor bu akşam, akıyor. Bakalım beğendin mi sen de? Gayet iyi. Baharatları abim güzel harmanlamış bence. Ağır bir şey yok dikkat Yo, yo. ettiysen. Biraz Japonya'ya göre de uyarlamış. Özlemişim, vallahi özlemişim ya. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel, spor önemli ya. Japonların genelde zaten hayata bakışlarında spor önemli bir yer uzun yaşamalarında. Beyzbol biliyorsun. Evet, işte. Çok klasik. Şöyle bir görüntü alalım. Oo. İşte bu ya. Vallahi güzel insan. Bu İnsan ses. 10.000 kilometre öteye gidiyor geliyor. Belli listeler var internet. Dünya üzerindeki en iyi mutfağı kimse mesela İtalya falan dersin. Gidiyorsun bakıyorsun bu arkadaş tamam güzel de şimdi bizim yemeklerle karşılaştırdığında yok böyle bir lezzet yok ya. İtalya'ya da gittim. İtalya'da 3 hafta kaldım ben. Ama İtalya'nın iyi yaptığı ne? Markalaşma. Ya reklam güzel yapıyor o tarz Bir ülkeler. de şey yapıyor adam.
ineğin yediği ottan sütünün senin önüne gelene kadar ki olan süreci öyle bir koruyor ki. Ya işte. O var, tescilli. reklam var. Heh. Bizim şimdi niye insanların sürekli Yunanistan'da o bilmem cacık hisler, kebap hisler, bilmem ne baklava hisler filan. Caciki. Kaydoya en kuzeye gidiyorsun mesela. Elin Fransız, Almanı böyle Korelisi gelmiş. Oraya otobüs dolu dolu. Japonya'dan mesela böyle bir şey. Japon yemeği yiyecek. En kuzeye geliyor burada. Ama nasıl bir reklam dönüyor? Değil bak. mi? İnanılmaz bir reklam. Büyük şehri geç. İnsanlar atıyorum Diyarbakır'a gidecek, Malatya'ya gidecek. Elin Korelisi, Almanı, Fransız, osu busu. Oralara yönlendireceksin. Ülkeye yayacaksın. İstanbul'a geliyor. Tamam. Antalya'ya gidiyor. Türkiye onlardan ibaret değil sonuçta. Farklı. Reklamı yapman lazım. Burada bizde en fazla reklam Türk Hava Yolları Shinjuku'da koymuş Kapadokya'nın oraya. Türk Hava Yolları fık uçuyor Kapadokya'ya iniyor. Başka bir Türklerle ilgili reklam yok. Evet. Japonların bildiği Türkiye'ye dair İstanbul, Kapadokya. Arada sırada bir dokümenteride, belgeselde falan görüyorum bizle alakalı. Bak bilmiyor Japonlar Türklerle alakalı, bizle alakalı hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Bak Kapadokya İstanbul'dan daha çok biliyorlar aslında. Evet. Öyle bir durum var. İnanılmaz bir akış var oraya. Yani sorsam baklavayı bilirler, dondurmayı bilirler. Dondurma bir kebap. Kebap başka bir şey yok. Vallahi bilmezler. Ama elin mesela Fransa'sını sor. Bizden uzak bir yeri sor. Alman'ı sor işte. Belçika, Hollanda'yı sor ya. İtalya diyelim Bak, İtalya. İtalya'da İtalya'nın mesela bak 10 tane delisi şey, bunlar. 10 tane şey sayarlar mesela Belçika ile ilgili. Yok çikolatası vardı, bilmem birası şey da, vardı, bilmem. Hollanda'sı, uyuşturucusuna kadar her şeyi sayar. Bizde baklava, ice cream inanılmaz bir reklam kötülüğü var bizim. Şöyle olayı bağlayayım. Burada Japonya'da köye, kasabaya gitseniz bile turist information yerleri var. Belediyeler öyle güzel çalışıyor ki. Bizde örnek veriyorum. Büyük şehirlerin dışında bir örnek vereceğim. Malatya Belediyesi esnafların bulunduğu dükkan yerlerini kendi içinde tanıtacak, insanlara vesaire söyleyecek. Burada öyle bir akış var. Belediyeye gidiyorsun. Nerede hangi aktivite var? Malatya'nın içerisinde oralı olduğum için söylüyorum. Kim hangi dükkanda ne satıyor vesaire. Adamlar burada broşür yapmış. Bak buranın Malatya'sına broşür yapmış. Oraya gidiyorsun. Her şeye hakimsin. Görebiliyorsun. Nerede hediyelik eşya var? Ne alınıyor? Ne ediliyor? Her şeyi koymuşlar. Öyle bir kafa var ve bu Japonya'nın her şehrinde var. Kırşehir'e de gitsen var, Bitlis'e gitsen de var, Bingöl'e de gitsen, Kars'a da gitsen var. Burada öyle bir dünya var. Mesela- Sinirli anlatıyorum, Japonya yapıyor. Abi aynı kafa. Aynı insan. Hani bunlar da oluyor. Bizde niye o olmuyor? Kapadokya bir örnek değil mi? Kumamoto diye bir yere git. Aomori'ye git mesela. Aomori'ye git ne var? Elma var. Bizde hep böyle Malatya'dan gidiyorum da Kars'a git Kaşar ye. Tur yapılıyor. Kütahya'dan örnek vereyim. Kütahya'dan. Mesela Kütahya'nın porseleni dünyaca meşhur. Ama onlarda çok sinirli doluyum arkadaşlar. Var. Olan bir şey Çok var Bir bizde. de çok güzel şeyler var. güzel şeyler var. El emeği, işçilik inanılmaz bir seviyede. Bunlardan düşük değiliz. asla değiliz. Bunlardan düşük değiliz. Ama hani reklam öyle yapılmıyor ki. Şimdi emeğe yazık. Emeğe yazık. O abim orada bir gelir sağlayacak. Hayat kalitesi yükselecek. Tabii. Belli yere gidecek. Çocuğu olacak. Çocuğun hayat kalitesi yükselecek. Böyle puzzle gibi aslında. Turizmle bile var ya para akması lazım Türkiye'ye. Yani öyle bir potansiyel var ya. Son yok ya. Şehir saymak istemiyorum ama örnek vermek amacıyla söylüyorum. Malatya kayısı mesela. Buraya kayısı geliyor ya. Geliyor mu? Buradaki birçok markete %80'in 90'ında ya Türkiye'de Malatya'da gelme kayısılar var, incirler var, kuru yemişler falan var Türkiye'den gelme. Abi alıyor markanın adını değiştirerek koyuyor mesela. Bilindik büyük bir şirketin şeyini yapıyor. O anlaşmalar nasıl olur bilmiyorum ama arkasında da Torko yazıyor. Türkiye yazıyor. Kayısıdan tut da fındık fıstıktan birçok şeyde onu gördüm. Şimdi Türk markasını bilmiyor. Reklam yok. Ünlü bir markanın, bilindik bir markanın O adını satıyor. yazdığında o satıyor. Bu da bir ayrı bir strateji. Bir Türk vatandaşı olarak çok Yani- dertliyim yani o konuda. Maalesef. Bu arada burası 2.30'da kapanıyor. Öğle tatiline girecek. Yanımızdaki Japonların hepsi kalktı. Bak, Saat- Türk olduğumuz nasıl belli değil mi? 14.29. Abi kalkarız. Abi kalkarız. Tamam çayı içim kalkarız abi. Bak bir de yanımızdakilere bak. Herkes kalktı ya. Saat 2.30 oldu. Kronometre mi tutuyorlar ne abi? Herkes kalktı. Şu örnek bile, şu an bile biz de onları arasındaki böyle basit gibi geliyor ama yani uçurum var gibi. Çok dakik diye bir şey yok hani yanlış anlaşılmasın. Hani Bu Japonlara biraz daha Japonlar bir de has bir durum. Almanlarda da var bu durum. Adamlar 3 ay sonra diyor seni şu saatte arayacağım diyor mesela. Kesinlikle seni o saatte arıyor biliyor musun? Beni en çok izleyen 3 ülkedendir Almanya. Bayağı Türk olduğu için. Almanya'da Türk çok tabii. İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan bayağı bir insanı gezdirdim son bir senede. Hallo, ich bin Cem. Unuttum lan Almancayı unuttum. Çok biliyormuş. Ich bin Cem, Omodifu Fonse. Bu kadar. Bonjour. Madame Swiple, Madame Tusso. Daha çekildi nerede etrafında orada? Bizim bitiyor. En son kapanışı burada yapacağız. Kapanışı burada Kapanışı yaptın, burada ha. yaptık. İyi bari. Sen çekmedin ama. Yok abi seni çekmedim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Eline sağlık abi. Bayram- Kolay gelsin.
bayrağın yanında kapanışı yapacağız. Kiralık dükkan. Ferhat'a teşekkür ediyorum. Beni kırmadı, geldi. Demek. Ben Ferhat'la teşekkür da ederim. tanışmış olduk. Japonya'da, Tokyo'da yaşayan bir makine mühendisinin hayatını, neler yaşadığını, Japonya'ya kadar uzanan serüvenini izledik. Türk yemekleriyle birlikte eğlenceliydi vallahi. Çok da yememe rağmen beklentiyle yediğim için karnım çok çabuk doydu. Özlemişim vallahi. Buralara ilgisi olan insanlar vardır. Hani tecrübelerimi paylaşmak istedim. Var. Çünkü Yani ben de zamanında Japonya ile ilgili içeriklere bakarken profesyonel olarak ya Japonca ile gelmiş kişileri görüyordum daha çok. Japonca lisans olarak okumuş ama mesela ben o zümreye ait biri değilim. Benim gibi çok insan vardır buraya ilgili olan. tabii son O zamanlarda yüzden. çok arttı. Ya yabancı olarak içerik bulmak fazla, çok fazla. çok Fakat var. Türkçe olarak böyle içerikler yapmak yok arkadaşlar. Bir elin parmağı değil, yani bir elin parmağı da yok ortada. O yüzden size zahmet videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sevinirim. Ben genelde bu tarz içerikler yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ferhat'a da tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşürüz diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bayrakla kapanışı yapalım. Halay mı çeksek Ferhat, ne yapsak? Ha? Halay çekelim mi? Yok canım.